Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neydi siz? Hadi bismillah bir tokalaşalım. Şu kümese var ya, erken inmesem saat böyle 9 olduktan sonra bir sıcak oluyor. Yani Erzurum'dayım ama Uzunlar Erzurum'a göre bayağı sıcak. Baba. Pony de yok piyasada. Ha geldi kral geldi kral. Benim gudicim geldi benim gudicim mi geldi? Gudik pony. Evet, her sabah olduğu gibi arkadaşlar düzenli olarak önce Edi, Büdü ve Herif'i dışarı çıkartıyorum. Herif bu arada bayağı bir büyüdü, hatta Edi ile Büdü'yü de geçecek gibime geliyor. Bir kanat çırpıyorlar, sabah şöyle güzel bir yayıldıktan sonra sabahın ilk dozunu Edi, Büdü ve Herif'ten alıyorum. Canlı bir süreç. Sonra dönüyorum kafamı, şöyle çevreye bakıyorum, kafes hepsini birlikte isterseniz çıkartalım. Uzun zamandır çünkü hayvanları birlikte kafesten açıp dışarı çıkartmıyoruz. Keçileri en son çıkartacağım. Çünkü keçilerimiz inat, gıcık. Hele Zeytin mümkün değil, izin vermez bize. Bütün kafeslere benimle birlikte gidiyor. Siniridir beni, sinir. Gıcıksın oğlum. Bekleyeceksiniz o yüzden. O yüzden bismillah. Panzer ve ekibinin yanında bir sürü de tavuk var. Çünkü o tavukların hepsi dışarı çıkan firari tavuklar. Bahçelere ektiğimiz için bahçeleri bozuyorlar falan ediyorlar diye hızlıca dışarı doğru çıkıyoruz. Buraya ettik. Panzer ekibi onların üstesinden gelir. Hemen yan kafese geçiyorum. Misket ve maliyecimiz. Bunlar burada takılıyor zaten. Bunlara kimse karışmaz. Bir ayırdık, sonra tekrardan geri koyduk. Her gün aynı rutin bu arada. Hiç şaşmaz. Buranın demiri nerede? Ne yapayım? Şimdi şöyle bir şey bırakayım da. Demiri de sonra buluruz. Açılmasın. Sonra ispenç failelerini çıkartacağım. Bir de tabii sürprizimiz var. Bu horoz yine halen geçlemiyor, çiftleşmiyor. Ötüyor ama çiftleşme işi yok. Tam o süreçte tabii seramaların hepsi kurt olmuş. 3 tane kurt seramamız var. İçeride 3 tane kurtumuz var. Seramalar ciğeri çıkartmak isterse bence çıkarsın, hiç uğraşmayacak. Şimdi bunları dışarı çıkartmıyorum. Bunların tedavisi devam ediyor arkadaşlar. Bugün de çıkartmayacağız. Bunlar bir hastalandı, tamam mı? Hastalandıkları için tedaviye başladık. Suya karıştırmıyor. Çok şükür çok az bir kayıpla bu işi de atlattık. Hava çok sıcak, sıkıntılar yaşadığımız için dışarı çıkartmıyoruz bunları arkadaşlar. Tedavilerimiz tam bitince tekrardan salacağız suya. Bunlar olmayınca sürü çok boş kaldı bu arada. Yani o kadar kalabalık ki bu taraf. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallahımıza. Havalar çok sıcak ya. İçeride biz sürekli şu an vantilatör çalıştırıyoruz. Gece sabaha kadar içerideki pis havayı çekiyor. Bakın tavukçulukta samimi söylüyorum, havalandırma kadar önemli bir şey yok arkadaşlar. Havalandırma. Varsa yoksa hayvanların oksijen seviyesi her zaman yüksek olmalı. Pis havadan uzak oldukları sürece tavuklar kolay hasta olan hayvanlar değiller. Tavuklar kendi doğasında da hasta olan bir hayvan değil.
bizler yanlış baktığımız zaman hayvanları hasta ediyoruz. Onları hasta etmemek için benim çözdüğümü söylüyorum. Oyun 11-12 yıl oldu neredeyse. O kümesi ona göre yaptık zaten. Hava, oksijen. Tavuk, aman tavuğumuz üşür, aman çiftlikte bit olur, pire olur. Bunlarla bak, bitin, pirenin hepsinin çözümü var. Ama tavuklarınızdan herhangi biri hastalanınca ya da ölünce bunun çözümü yok. Ya bu işe girmeden önce tavuklarınızın, çiftliğinizin hava alması şart. Hayvanlar hava alacak abi. Acıktınız değil mi patron? Acıktınız değil mi çocuklar? Hemen hallediyorum. Zeytin, peynir. Peynir sen ne zaman doğrayacaksın? Gel. Tamam. Sakin. Bu ne ama tırnakların çok uzanmış. Tam bir saat çıkmak istiyorsun. Anlıyorum da böyle de olmaz ki ama. Çık. Git. Git Bonnie. Tam da ispenç gerekliydi bana. İspenç lazım derken hediye ispençlerimiz geldi arkadaşlar. Çok güzel hayvanlar. Kar yağdı. Şöyle bu kafese hemen hızlıca aldık bunları. Tedbiren bütün her şeylerini de yaptık. Burada bekletiyoruz. Biraz burada bakacağım. Hayvanlar biraz büyüsün. Sonra da tekrardan öbür ispençler yanına alacağız. Burada 2 tane kar yağdı. İspenç horoz var. Tabi gözlemleyip zamanla kararlaştıracağız. Şu çok güzel bir horoz. Maşallah. Bu arada göremiyorum. 3 tane tavuğumuz var, 2 tane horozumuz var. Bu horozlar biraz diri gibi. Bizim horoz da aslında kötüler de işte çiftleşmiyor. Neden anlamadım. O horozumuzun yerine buradaki 2 horozdan birini değerlendireceğiz. İyi oldu, çok mutlu oldum çünkü gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum sizlere. Videolarımda sürekli hediye o geldi, hediye bu geldi diye videolar çektiğim oluyor. Benim için sürüme giren her bir hayvan ben ücreti karşılığında alsam dahi hediye olarak kabul ediyorum. Bunun bilgisini vereyim, bazı arkadaşlarımız bizi küllü beleşçi olarak adlandırmış. Bu dadaş da her şeyi hediye alıyor. İlla ki oluyor tabi hediyelerimiz. Yani verenler gelenler oluyor. Ama ben ücret verdiklerime de genelde hediye olarak söylemeyi tercih ediyorum. Çünkü hayvanlara olan ilgimiz ve onlara olan saygımızdan ötürü sürümüze yeni bir hayvan katıldığı zaman ben ona hediye ederim abi. Allah'ımıza şükürler olsun, Rabbim nasip etmiştir. Bir şekilde ya ücreti karşılığında ya da gerçekten hediye olarak almışımdır. Ama her ikisinde de ben hediye demeyi tercih ediyorum. Parasını vermiş olsak bile. Canlarım. Nasıl? Bunlar hakkında yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Cins olarak ispenç kafesimizi sağlamlaştırmak adına hem de dışarıdan farklı bir kan da oldu. Bunları orada değerlendireceğiz. Kar yağdı, horozlarımız büyür. Herhalde şunun beyaz tonlaması daha fazla. O yüzden bunu değerlendireceğim. Kuyruk tutumu falan da daha güzel. İbik yapısı ve yanaklarına bakınca onlar da iyi duruyor. Formu güzel. Öbürü de güzel horoz ama biraz siyahı fazla. O yüzden kar yağdığı orada değerlendirmek bana daha mantıklı geliyor. Bizim asiller maşallah. Asil kuluçkalık yumurtası isteyen arkadaşlar için hemen aşağıda harika yumurta üzerinden.com üzerinden iletişim geçip sıra alabilirsiniz. Çok güzel ağam. Ağam maşallah var ağam. Maşallah. Hastane bölümümüz. Bunlar
tedavi gören ama düzelemeyen, kronik sıkıntısı olan hayvanlarımızı buraya alıyoruz arkadaşlar. Bizim siyah ispençlere bakın siz, nasıl büyüdüler, nasıl tatlı oldular, kapkaralar. Bu kara ispençleri sahiplendiriyor muyum diye soruyorsunuz ya. Yok abi ya. Bilya gibi dolanıyorlar. Siyah siyah bilyalar ama siyahın o tonlaması muhteşem değil mi? Böyle pamuk şeker gibi duruyor. Siyah ama çok güzel bir siyah. Tipinden, formundan ötürü böyle çok tatlılar. Şimdi burada 3 tane tavuk var, bir tane horoz var. Bunları bir kafes yapıp böyle direkt bilek olarak yumurtasını göndermeyi düşünüyorum. Ben hiç tahmin etmiyordum. Misketle light, aynen beyaz light cüce koşinleri eşledik. Misket biliyorsunuz blue cüce koşindi. İkisinden siyah attı. Başka da hiçbir şey atmıyor. Full siyah cüce koşin atıyor. Simsiyah cüce koşinlerimiz oldu. Hiç önemli değil. Bunları güzelce kafesten alacağız. Cüce koşinlere zaten bayılıyorum. İlerleyen zamanlarda belki kafes yaparsam cins tavukçuluğuna bozarken cüce düşünüyordum yani. Herhalde cüce koşinlerden bayağı büyük bir alan oluşturacağım. Kafes. Belki çeşit bile yapabiliriz. Ama cüce koşun üzerine sırf. Çok hoşuma gidiyor. Aha da bizim kaba sakal. Kaba sakal çok güzel büyüttü civcivlerini. Seni tebrik ediyorum kızım. Bunu şimdi civcivleriyle birlikte sürüye karıştıracağım. Ama halen çok küçük civcivleri var yanımda. O yüzden kıyamıyorum. Biraz beklemem lazım. Şu küçük civcivler var ya, belki kedi falan götürür diye tırsıyorum. O yüzden dikkat etmem lazım. Çok hızlı büyüyen civcivler de var arada. Küçük kalanlar da var. Arada mesela 2 tanesi küçük kalmış. Diyorum ki bir 2 hafta daha baksın, ondan sonra sürüye karıştıralım bu keratayı. Ha kaba şaka. Özledin mi dışarıyı? Dışarı çıkarıp bunları otlarda izlemek çok güzel olacak. Aslında anne tavuğun korktuğu da yavaştan geçmeye başlamış. Kaba sakal yani bir hafta daha bakar, daha da bakmaz diye düşünüyorum. Bu ahır civcivlerini bir hafta sonra falan diye tahmin ediyorum. O yüzden heyecanla bekliyoruz. Neyse hayırlı olsun. İspençlerimize birer hayırlı olsun alırım. Çok güzel hayvanlar sürümüze katıldı. Burada biraz bakacağız. Genelde dışarıdan getirdiğim hayvanları bu büyük alanda bir müddet tutuyorum arkadaşlar. Ana sürüye karıştırmak için biraz zamana ihtiyacım oluyor çünkü. O ana sürüye karıştırırken tehlikeye de girmek istemiyorum açıkçası. Burada biraz tutuyoruz, yediriyoruz, içiyoruz, hayvanları gözlemliyoruz. Biraz palazlanıp güçlenince sürümüze ya da başka bir yeni kafesimize alıyoruz. Bizim portakal yine iş başında. Hiç buradan çıkmaz, sürekli tavukların başındalar. Aa bizim Tokyo burada. Tokyo? Tokyo mu Gurk? Gurk. Gurk olmak için uğraşıyor. Gurk 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 gurk. Gurk 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 gurk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane gurkumuz olmuş. Geçen videoda 8'i de 10'a çıktık. Ulan portakal, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun portakal? Sen ne yapıyorsun portakalım benim he? Ben senin ağzını burnunu yerim. Portakalı seviyoruz abi. Portakalı kim sevmesin ya? Portakalımı kim sevmesin? Benim portakalımı nasıl sevmeyeyim ben? Ben portakalımı nasıl sevmeyeyim? Tavukları keçiler öptüğüm gibi öpemiyorum arkadaşlar. Biraz tavukların üstlerindeki toz oranı işte içeride çok durdukları için biraz pisler, mikrop kapabiliriz. Yoksa kendimi zor tutuyorum. Dişlerime vuruyorum yani öpmemek için. Ama böyle muncuk manyak yapabilirim seni. Şimdi ben böyle muncuk manyak yapabilirim seni. Ağzım bunu yiyeyim seni. Tamam. Tamam. Sakin Turgut, sakin. Kendimi sakinleştirmem lazım. Zeytin senden çıkardırım sinirimi. Tamam hadi dışarı çıkabilirsiniz yeter. Bak, kendisi açacak kapıyı bak. Aç. Açmayı da bilmiyorum. Gel. Gel lan. Lan gel. Bak. Az gel bir şey diyeceğim. Az gel. Gözün seveyim ben seni. Ben seni öpeyim mi? Tamam neyse. Onlar takıla dursun. Onlar dışarı çıkartmışlar. İçerideki civcivlerimi, kafesteki civcivleri göstermiyorum.
bıldırcın ve kekiklerimden de bugün paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Şimdi birlikte gidip tavşanlarımızı besliyoruz arkadaşlar. Sonra da yine biraz hasbihal edip durumu, vaziyeti anlatıyorum. Önümüzdeki süreçten biraz bahsetmem gerekiyor çünkü. Sonra da işimize bakarız. Önce bir yerlerden ot bulup gelmem lazım. Hayvanlar çünkü aç. Bizim tavşanları doyurmamız lazım öncelikle. Ne? Zeytin delirdi. İlgilenmiyor, tamam mı? Baba sinirleniyor. Zeytin sinirlenme, tamam, bir şey demedim. Bak nasıl sinirlendi. Baba. Zeytin çok mu sinirlendin sen oğlum? Ha? Çok mu sinirlendin? Hiç ilgilenmiyordum. İlla oynayacakmış bende. Oynama Zeytin, istemiyorum. Seni var ya seni güttürüm bak. Hı. Bırak hayvanları biraz yedirelim, içirelim Zeytin'im. Yesinler, sen onları yeme ama. Ama geriden git ya. Geriden gel. Haydi tak. Tak boynunuzu yere. Yere tak. Ya arkadaş. Tam manyağı çıktı bizim keçi. Dün yoktum, tamam mı? Sinirlenmiş gelmedim ya. Bak. Sinirlenmiş gelmeyince ben. Sen boynuzlarına suncar takacaksın, suncar. Ha. Boynuzunu sevdiğim. Ses çıkar. Binati keçi. Aferin gücüme, aferin gücüme. Ne oldu Zeytin, ne oldu? Ne oldu Zeytin? Tavşancıklar tamam arkadaşlar. Onların da karnını doyurduk. Şu kadar ot yetiyor. Akşama doğru tekrardan veriyoruz zaten. Nasıl yiyeyim seni? Tamam Zeytinim. Tamam güzelim. Zeytinin benden başka arkadaşı yok. Peynir de arkamda duruyor. Peynir benimle oynamasa da yanımdan ayrılmıyor. Tamam. Hadi gidelim Zeytin. Evet arkadaşlar, şurada suyu doldururken 3-5 bir şeylerden bahsedeyim. Videoların biliyorsun bu ara biraz sıkı atamıyorum, anlatıyorum. Hem düğünüm vardı, geçen videomda herkesi davet etmiştim. Bir de arkadaşlar bu yıl için farklı planlarımız da var, onlarla da uğraşıyorum. Yani bu ara bayağı bir yoğunluk geçiyor, yoğun geçiyor ortam. Yer bakıyorum. Etrafı kolaçan ediyorum. Kendi memleketimde yapıyorum tabii bunu. Dışarı çıkmaya pek niyetim yok çünkü. Burası evet güzel bir alanımız var ama istediğim potansiyelde büyüyemiyorum. Yani hep her yıl istediğim kadar hayvan üretip de burada bakamıyorum. Çünkü alan yetersiz. Büyük değil arkadaşlar. Hobi olarak yapıyorum tamam ama hayvan sayımızı mesela 300'den yukarı çıkartamıyorsun. Sığmıyor etrafa. 300'ün üstüne çıkartırsan bitki örtümüz çok fazla kurumaya başlıyor. Ben bunların hepsinin önüne geçebilmek için ya da daha da büyük bir ortam oluşturabilmek için, çünkü hayalimizde çok fazla şey var. Sadece biliyorsunuz da küçücük şöyle bıldırcınlardan tutun da işte keçisinden başka planlarım da var yani. İlla keçide ben yarın öbür gün deve kuşu falan da istiyorum. Susandınız mı çocuklar? Afiyet olsun. Yani işte bu kadar plan arasında bütün o hayvanları sığdırabileceğim daha geniş bir alan arayışındayım. Tabii bu alanı ararken de ortamı, bitki örtüsü yine aynı bu ambiyansı yakalayabilmek için çalışıyorum. Anlayacağım, bu ara işte onlarla uğraşıyorum. Öyle çok fırsatım olmuyor. Nasıl susanmış. Zeytin bu kadar susandığını bilmiyordum. Oğlum, tamam aferin. Şimdi bunu götürüp yerinize koyayım. Buradan çok memnunum ama kısıtlı. Böyle videoda görüyorsunuz. Çok büyük zannediyorsunuz da burası en fazla 2 dönüm.
Bunun için de kafamızdaki planları yapamıyor. Yani büyük bir kümes yapıp şu kümese en fazla 300 hayvan sığdırabiliyorum. Yani 350 falan. Ama ben istiyorum ki, örnek veriyorum, 500'den fazla olsun, 1000 tane olsun, ne bileyim. Kafes kafes böyle bölmüşüm ama daha fazla kafesimiz olsun, daha farklı planlar yapalım. Hop diye olmuyor. Nedenle bu ara bununla uğraşıyorum aslında. Kendi yerlerimiz de var. Oralarla projeler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler kovalıyorum. Bu kovalamaca da ne zaman biter bilmiyorum ama bittiği gün sizlere zaten video çekmeye başlayacağız. Yani anlayacağınız, nasipse, kısmetse, Rabbim nasip etmişse buradaki çiftlik ortamını hiç dokunmadan, bir yere bir şeye dokunmayacağım, bozmayacağım. Ama buradaki popülasyonun aynı tipinden doğal, güzel, harika bir ortam oluşturmak için kolları sıvayacağız ve sıfırdan birlikte yapacağız her şeyi. İnşallah dediklerimizi yapabilirim. O yüzden işte bu ara ofiste çok duramıyorum. Videolarda çok fazla ağırlık veremiyorum. Deli gibi etrafta dolaşıp yerlere bakıyoruz. Oraya, buraya ne olur, oraya ne olur, kaç dönüm yer bize yeter gibi bir sürü plan içerisindeyiz. Bitince, kararlaştırınca da sizlerle de paylaşacağım bu durumu. Şimdi arkadaşlar genel olarak işlerimin hepsini bitirdim. Ben de şöyle sürü içerisinde bir tur atmak istiyorum çünkü bazen gözümüzden kaçan, rahatsızlığı olan hayvanlar oluyor. Hemen müdahale etmemiz lazım. Gübreliğimizdeki kerata da bir şey yazdan gübreliğe gelip eşiniyorsa bir tavuk, o iyidir, sağlıklıdır. Tamamdır. Arka tarafa doğru şöyle bir göz atayım. Ortamı bu arada yeşertmeyi biraz başardık. Annem sağ olsun. Su bağlaya hem hayvanları serinlettik hem ortam biraz daha yeşerdi. Kekikler iyi. Bu kısmı da bir sıkıntı görünmüyor. Bu tarafa doğru bir bakalım. Şu kısım zaten ayrı bir memleket. Yarım zurna. Bizim Karaoğlan'ın hakimiyeti altında olan kısım bu taraf daha çok. Öbür tarafta ise bizim Hulk bakıyor. Ha, güzel. Güzel maşallah. Benekli de burada. Aslında nacizane, nadir renklere sahip olan tavuklarımız genelde hep bu taraftalar. Yeşilin arasındalar. Yemle falan da işleri yok. Çimleniyorlar, otlanıyorlar, keyifleri yerinde. Onları gözlemlemek, havayı dinlemek, huzuru hissetmek o kadar da zor değil arkadaşlar. Yeter ki isteyin, yeşilliğe, toprağa kendinizi atın. Herifin cinsini bilmiyorum. Herifin cinsi ne cinsi ise aşağı yorumlarınızı bekliyorum, merak ediyorum. Çünkü form olarak değil videoya hiç benzemiyor. Onun kafası daha böyle keskin hatlara sahip, uzun ve keskin. Bizimkiler daha şirin, yani video daha şirin. Erkek bir kaz olduğunu söylemiştiniz. Onun da bilgisini alayım, herhalde erkek. Keçiciğim benim keçiciğim benim ya. Benim keçim benim ya. Ha? Ya. Ha, peynir. Tamam. Bunlara birazcık da çam yedirelim. Çamı da severler. Al. Alın çam yiyin. Dalımdan hem de kırmıyorum. Özlediniz mi çam yemeği de? Ama bu kışın ne kadar yedirdim size çam ağacı ya. Allah'tan ki keçileri almadan önce annem bizim çamların hepsini budamıştı. Hani buduyoruz arkadaşlar. Alt dallarından buduyorsun ama bunları da budamıştık. Ki yukarı doğru işte uzasın gitsin. Gücünü daha fazla yukarıya doğru versin diye. Keçiler hiç piyasada yani fikrimizde yoktu. Bunlar gelince bütün o yolduğumuz, budadığımız çamları keçilerimize yedirdik. Nasıl da güzel yiyor, nasıl da seviyor. Peynir gitti. Peynir, gelsene bir şey. Kabak yiyor peynir de. Kabağı çok sevmiyor, birer ağız atıyorlar ama. Allah Allah. Ya, arada bir çerezliği atıyor kabak. Tamam. Şuradan biraz ceviz yaprağı alacağım. Bir avuç kadar. Aha, yeter. Bu ara ceviz yaprağı çok kullanıyorum. Kimseye yedirmiyorum bu arada yani. Folluklara falan bırakıyorum. Benim sürüde zaten bitimiz yok. Piremiz yok. Çünkü Exo kullanıyorum. Defalarca da videosunu çektim. Ne yaptığımı. Bir yıl boyunca da hayvanlara bit pire görmüyorum. Ta ki bir tane görürsem tekrardan alıp tekrardan kullanıyorum. Su yoluyla veriyorum. Folluklara da böyle haftada bir sefer kuruyor zaten folluğun içine attığımız ceviz yaprakları. Şöyle bırakıyorum. Hayvanlar yesin, ne yapır yapsın yani, çok onu düşünmüyorum. Ceviz yaprağının kokusu uzak tutuyor paraziti.
Şöyle folluklara at gitsin. Hah. Bitti. Hava çok sıcak. Kurt tavukların altına da kesinlikle kurkunuz varsa ceviz yaprağı koyun. Kurutun ceviz yaprağını, sonra koyun ya da kurutmadan da yapabilirsiniz bu işlemi. Ama kurutursanız daha kolay olur. Böyle sararsınız otların altına. Güzel güzel. Hayvanımız kurk olduğu süreçte bitlenmez. Bak, bitlenmiş hayvandaki biti dökmez ceviz yaprağı. Bitlenmesini önler. Bazen söylüyorum, yanlış anlaşılıyor. Ceviz yaprağını koyduğunuz sürünün, bak kümesin altına bile ceviz yaprağı serebilirsiniz. Varsa çevrenizde kurutulmuş. Polluklarınıza serebilirsiniz. Kullanın bunu. Ekstra bir destek. Ama bitten kurtulmaz. Biti gelmesini önler. Yani bunu önden yapmalısınız. Haberiniz olsun. Bunu da söylemek istedim. İzin vermiyor, gideyim bak. İzin vermiyor, gideyim bak. Sezli'ye gideceğimiz Zeytin. Bak kümesten çıkacağım diye nasıl peşime koşuyor bak. Gel bakayım sen Zeytin, gel. Baba. Bak. Zeytin bak, peşime koşma. Sezli. Yok, ben gideceğim, sen gelemeyeceksin. Yok, ben gidiyorum Zeytin. Hiç istemiyor gitmemi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.